Herkese merhaba ve YouTube kanalıma hoş geldiniz sonunda. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum beni tanımayanlar için. Adım Tuğba. Türkiye'de doğdum. 1 yaşımdayken Hollanda'ya taşındım. Hollanda'da ilkokulu birazcık okudum. Tamamen bitirmedim. 11 yaşımdayken Türkiye'ye geri taşındım. Türkiye'de ilkokul yani ortaokulu bitirdim. Liseyi bitirdim, üniversiteyi bitirdim ve geçen sene Hollanda'ya geri taşındım. Neden taşındım diye soracak olursanız. Türkiye'de İngilizce öğretmenliği okudum ve öğretmen olmak istemediğimi birazcık geç fark ettim sanırım. İşletme gibi bir şey okumak istiyorum ve Hollanda'daki okulların bu konuda iyi olduğunu biliyorum. O yüzden dedim ki Hollanda'ya geleyim. Şimdi ilk video böyle çok uzun olmasın, siz de sıkılmayın diye böyle hemen hızlı hızlı anlatıp geçeyim diyorum. Sorunuz olursa daha sonra sorabilirsiniz. Hollanda'ya geldiğimden beri yaptıklarımı birazcık anlatayım size. Uçağa bindik, Hollanda'ya geldik. İlk iş bir sonraki gün belediyeye gidip kendimizi yazdırmak oldu. Ondan sonra banka hesabı açtık. Türkiye'deyken başlamıştım ben iş aramaya. Buraya gelince devam ettim tabii. Böyle bir sürü yere başvuruyorum falan. Ama birazcık zor burada iş bulmak. Yani eğer iş tecrüben yoksa burada iş bulmak birazcık zor. Çünkü genellikle işi bilen insanları alıyorlar ve yaşımdan dolayı da birazcık zorlandığımı düşünüyorum. Çünkü genellikle yaşı küçük insanları alıyorlar. Bunun sebebi de insanlar burada yaşlarına göre maaş alıyorlar. Öyle söyleyeyim. Daha çok işte o yüzden genç insanları almaya çalışıyorlar. 3 saattir aynı şeyi söylüyorum. Evet, kameranın açısını birazcık değiştirdim çünkü böyle oturmak zorunda kalıyordum. Her neyse. Öyle. Sonra iş buldum. Yaklaşık bir ay sonra 30 yere başvurduktan sonra bir tane markette kasiyerlik şeyine başvurmuştum. Oradan işte aradılar görüşmeye. Çok sevdiler beni. Ondan sonra kabul edildim işte. Orada çalışmaya başladım. Yaklaşık 10 ay falan çalıştım orada. Hatta yani hala da çalışıyorum gibi bir şey. Şu an tatile ayrıldım. Evet diyeceksiniz ki nasıl tatile ayrılıyorsun? Hani ilk sene tatil mi olur falan diye. Burada ilk başladığın zamandan itibaren başlıyorsun tatil saatlerini biriktirmeye. Benim de bir ay tatil hakkım vardı. Böyle hepsini kullanayım dedim okul açılmadan. Çünkü okul açıldıktan sonra yarı zamanlı olarak devam edebileceğim anca. Okul paramı biriktirmeye çalıştım bu arada. Ondan sonra teyzemlerde kaldık. Çok karışık anlatıyorum kusura bakmayın ama şeyler açıklama konusunda o kadar kötüyüm ki. Teyzemlerde kaldık bu süre boyunca. Daha 2 ay ya da 3 aydır falan hani kendi evimize çıktık. Ev konusu da birazcık karışık burada. Belediyenin evleri var. Ona yazılabiliyorsunuz. Ama yaklaşık 3 ya da 4 haftada bir puanın geliyor. Hani yazıldığım internet sitesi bu. Anlatma konusunda gerçekten çok kötüyüm. Bunu daha sonra çok ayrıntılı bir şekilde eğer çok isterseniz anlatmayı düşünüyorum. Puan sistemi var işte hani. Ne kadar çok puanın olursa ev çıkma şansın o kadar yüksek oluyor. Bizim de tabii puanımız yoktu. O yüzden ev bulma konusunda çok zorlandık. O yüzden ayrı böyle özel ev baktık. Sonra babamın bir arkadaşının evinden kiracısının çıktığını öğrenince onun evine geçtik. Çok şükür. Kim başka önemli pek bir şey olmadı sanırım. Şu anda okulun açılmasına... okulu anlatmadım. Okula başvurmuştum. Ta Türkiye'deyken yüksek lisans için başvurmuştum. Erasmus Üniversitesi var burada. Buranın en iyi üniversitesi gibi bir şey sanırım işletme konusunda. Yüksek lisans için başvurmuştum ama ortalamam 0,02 puanla yetmediği için alınmadım. Kabul edilmedim yani. Ondan sonra başka Rotterdam Üniversitesi'ne başvurdum. O da çok iyi bir üniversite. Ama lisansa başvurdum. Lisans konusunda çok beğendiğim bir tane bölüm buldum. Uluslararası işletme ve diller. Zaten işletmeye merakım vardı. Uluslararası şeylere zaten merakım var. Bir de dil öğrenmeyi de çok seviyorum zaten. Bu bölüme başvurdum. Dil sınavı istediler. Türkiye'deki girdiğim YDS ya da okuduğum İngilizce öğretmenliği bölümünü kabul etmediler. İlla dil sınavı istediler. TOEFL, Cambridge ya da IELTS gibi bir sınav istediler. TOEFL'a girdim. Yeterli puanı aldım. Yolladım okula ve kabul edildim. Çok mutluyum bu yüzden. Okulun açılmasına az kaldı. Şu anda okulun uluslararası öğrenci birliği gibi bir şeyi işte etkinlikler düzenliyor. Şu son birkaç gündür oralara gidip geliyorum. Pizza partisiyle başladı. Evet, geçen gün şehir gezisi vardı. Rotterdam'ı gezdirdiler bize yürüyerek birazcık. Ondan sonra bugün de brunch vardı. Brunch yaptık. Bayağı kalabalık bir grupla. Ondan sonra parka gidip oturduk işte öyle birkaç kişiyle.
Öyle geçti. Şimdi yarın da Meksika barbeküsü var. Meksikalı barbeküsü. Mexican barbecue. Heh. Yarın Mexican barbecue var. Yani ona gideceğiz. Ondan sonra başka etkinlikler var. Bunları aslında vloglamak istiyordum ama her neyse. Benim bu kanalda yapacağım şey size Hollanda'daki hayatımı anlatmak. Sadece sizin için değil tabii. Kendim için de yapıyorum bunu. Çünkü günlük tutmak birazcık zor geliyor. Bir şeyi anlatmak daha kolay geliyor ve burada bir şey anlatacak kimsem yok. Yani annem var ama yeterli değil. Çünkü Türkiye'deyken başımdan en ufak bir şey geçsin hemen böyle 10 kişiye falan anlatıyordum. Buna çok alışmıştım. Şimdi burada sadece bir tane arkadaşım var ve bu arkadaşımla da senede bir kere falan görüşüyoruz. Bir de kuzenim var ama işte 2-3 kişi yetmiyor bana. Böyle çok anlatmak istiyorum her şeyi. Evet, o yüzden böyle bir kanal açtım diyebiliriz. Ve video çekmeyi de seviyorum zaten. Eskiden mesela Snapchat videoları çekip atıyordum arkadaşlarıma. Sonra Snapchat kullanılmamaya başlayınca Instagram'a döndü. Instagram'da bilmiyorum. YouTube kanalı açayım dedim. Öyle. Evet.